Xiaomi lansmanda bombayı patlattı. İşte karşınızda yeni Poco F7. Bu videoda detaylı incelemesini yapacağım. Abone olduysanız başlayalım. İyi seyirler. İlk olarak telefonun fiyatına bakalım. Lansmana özel olarak 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında satın alırsanız 25.000 Türk Lirasına, 10 Temmuz'dan sonra almak isterseniz ise 28.000 Türk Lirasından başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Poco F7 bu fiyat segmentinde bence alınabilecek en mantıklı telefon. Bu telefonu ihtiyacınız varsa kaçırmayın. Kesinlikle satın alınız. Telefonun tasarım detaylarına geçecek olursak, siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere 3 renk seçeneği mevcut. Boyut olarak 163 milim boya, 78 milimlik bir ene ve 8.2 milim kalınlığa sahip. Ağırlık tarafında ise 215 gram ağırlığa sahip. Bu telefon metal çerçevelere ve cam yüzey arka kapağa sahip. Ekran özelliklerine geçelim. Ekran 6,83 inç boyutunda, 1.5K çözünürlükte AMOLED panele sahip. 120 Hz, ekran yenileme hızı 447, piksel yoğunluğu, 68 milyar renk, 12 bit renk doygunluğu, 8 milyon A1 kontrast oranı ve DCI-P3 renk uzayı ile mükemmel seviyede renkler ve canlılık sunuyor. Ekranda bulunan HDR10 Plus ve Dolby Vision teknolojileri ile içerik ve oyun keyfi üst düzeye çıkıyor. Üstelik 3200 nits maksimum parlaklık seviyesiyle telefondaki her türlü işimize yüksek ışıklı ve güneşli ortamlarda bile kesintisiz devam edebilirsiniz. Yaklaşık %90 ekran gövde oranına sahip ekran Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Gelelim bu telefonu canavar yapan özelliklerine, donanıma geçelim. Telefonun kalbinde ilk defa bu cihazda kullanılan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi yer alıyor. 4 nanometre üretim sürecinden geçen işlemci 8 çekirdeğe sahip. Çekirdekler maksimum 3.2 GHz hızına çıkabiliyor. Grafik birimi olarak ise Adreno 825 kullanıyor. Depolama ve bellek tarafında 12 GB LPDDR5 RAM yer alıyor. Üstelik sanal RAM ile. 12 GB daha eklemek mümkün. Depolamada ise maksimum 512 GB UFS 4.1 depolama kullanıyor. Yapılan testlerde Antutu'da yaklaşık 2 milyon puan, tekli çekirdek testinde 2075 puan ve çoklu çekirdek testinde 6455 puan gibi yüksek skorlar elde ediyor. Oyun performansında ise desteklenen oyunlarda düşük ayarlarda 120 FPS, yüksek ayarlarda 60 FPS veriyor. İçerisindeki özel soğutma sistemi ile telefon kendini hızlıca serinleterek FPS kayıplarının önüne geçiyor. Poco F7 ile saatlerce kasma sorunu olmadan oyun oynayabilirsiniz. Hazır oyun performansı demişken bataryaya bakalım. Telefon 6500 mAh kapasiteye sahip devasa batarya kullanıyor. Bataryayı 90 Watt ile 30 dakikada sıfırdan 100'e şarj edebiliyoruz. Uygun kablonuz varsa 22,5 Watt ile bu telefondan başka telefonu da şarj edebilirsiniz. Xiaomi gerçekten bu telefonu tam oyuncular için üretmiş. Hem uzun batarya hem güçlü donanım ile telefona hayran kalmamak elde değil. Yazılım ve güvenlik ile devam edelim. Poco F7 Android 15 tabanlı, Xiaomi HyperOS 2 işletim sistemine sahip, 4 adet Android ve 6 yıl güvenlik güncelleme desteği mevcut. Güvenlik tarafında telefonda hem yüz tanıma hem de ekran altı parmak izi okuyucu sensörüne sahip. Telefon bağlantı tarafında en güncel teknolojiler olan Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, kızılötesi, sensör, jiroskop ve Dolby Atmos destekli çift hoparlör desteğine sahip. Kameralar ile devam edelim. Arka tarafta 2 adet kamera yer alıyor. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlükte f1.5. Diyafram açıklığına sahip 6 elementli Sony sensör kullanıyor. 1.5 diyafram açıklığı sayesinde ışığı daha iyi geçirerek düşük ışıkta bile iyi bir çekim performansı veriyor. Ana kamera HDR, portre, panorama, seri çekim, ağır çekim ve otomatik odaklama desteğine sahip. Video tarafında optik görüntü sabitleme sensörü ile titreşimsiz videolar çekmemize olanak sağlıyor. Çözünürlük olarak maksimum 4K 60 FPS desteği mevcut. İkinci kamera 8 megapiksel çözünürlükte f2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı OmniVision sensör kullanıyor. Bu kamera ile de optik görüntü sabitleme destekli 4K 60 FPS videolar çekmek mümkün.
Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlükte f2.2 diyafram açıklığına sahip 4 elementli OmniVision sensör kullanıyor. Ön kamera HDR portre, ağır çekim ve sanal flash desteğine de sahip, video tarafında dijital görüntü sabitleme destekli maksimum 1080p 60 fps video desteği mevcut. Kameralara genel bir değerlendirme yapacak olursam, ana kamera hem gündüzleri hem geceleri iyi performans verecektir. İkinci kamera gündüzleri yeterli olacaktır. Fakat geceleri pek de yeterli olmayacaktır. Ön kamerada gündüzleri iyi performans, geceleri ise ortalama performans sunacaktır. Telefon sertifika kısmında IP68 sertifikasına sahip, böylelikle hem tozlara hem de 1,5 metre derinlikte tanziksiz suda 30 dakika dirence sahip. Ancak yine de siz dikkatli kullanın, sonuçta bunlar teknolojik cihazlar, sıvı teması sıkıntıya yol açabilir. Poco F7 kutu içeriğinde telefonun kendisi, 90 Watt adaptör, şarj kablosu, arka kapak kılıfı, kitapçık, garanti belgesi ve sim açma iğnesi yer alıyor. Xiaomi yine kutu içeriğini sonuna kadar doldurmuş, birçok markanın kutusundan şarj adaptörü çıkmıyorken Xiaomi'de çıkması markaya büyük bir artı kazandırıyor. Poco F7 için genel bir değerlendirme yapacak olursam, telefon hem ekran özellikleri, hem kamerası, hem devasa batarya, hızlı şarjı dolu, kutu içeriği ve üst düzey performansı ile 25.000 Türk Lirasına alınabilecek şu an için en mantıklı ve en güçlü telefon. Lansman dönemi bitmeden bence bu telefonu ihtiyacınız varsa sipariş verin. Peki sizler Poco F7'yi nasıl buldunuz? Fiyatını sizce hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Video ve telefon hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, videom hoşunuza gittiyse like atmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.